Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Plastik kanvas üzerine hem işledim hem ufak şöyle desenleri tığla ördüm. Güzel bir çalışma oldu. Hem işleme hem tığla çalışmak. Biraz da orijinal oldu galiba. Öyle sanıyorum. Benim çok hoşuma gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Kullanışlı ve zarif bir çanta olduğunu düşünüyorum. Bu parçalar tabaka halinde birbirine iliştirilmiş haldeydi. Ben bunları ayırdım. Bir tanesini işledim. Bunu baştan göstermek için. Şurası daha küçük buraya göre. Bunu böyle kapatıyoruz. Bu da çantanın ön kısmını oluşturuyor. Bu da kapak kısmı. Kenarlarında şu parçayla gene aynı şekilde iplerle işleyerek kapatıyoruz plastiğini ve birbirine ekliyoruz. Arada bu şekilde bir desen oluşturdum. Bunları işlerken arada tabii ki boşluklar oluyor. Bunu kendi ipiyle ama tığ ile kapattım. İlmek ala ala araları kapattım. Hem iğne ile işleyip hem tığ kullanarak araları bu şekilde bilmiyorum daha önce yapıldı mı ama bana daha mantıklı geldi. Biraz orijinal bir çalışma oldu diye düşünüyorum. Çünkü desen yani elinize alın bunu, iğneye ipliği geçirin. İstediğiniz deseni verebilirsiniz. Yeter ki ilmekleri yani şuradaki kutuları uydurun. Öremediğiniz yerleri başka desenlerle tamamlıyoruz çünkü. Şöyle göstereyim bakın. Şöyle düz iniyor. Burada başka kareler de var, kutular da var ama hepsi farklı uzunlukta. Çantaya şuradaki uzunluk başlıyor. Sonra devam ediyor ve buraya kadar. Şu arada kalan kafesleri işleyeceğiz. Sonrasında şurada gördüğümüz diğer boş yerleri burada gördüğümüz gibi kapatacağız. Arada bunları işlerken aralıklar olacak. Yani aynı ilmeği hem bu tarafa hem bu tarafa işleyeceğimiz için aradaki boşluklar gözükecek. Plastik gözükmese de o boşluğu da dediğim gibi 3,5 milim tığ ve kendi ipiyle örerek kapatıyoruz. Şu kenardaki düz örgüyü de işlemeyi de şu genişliğine de işliyoruz ve sonra parçaları birbirine buralardan işlemenin hemen dibinden zaten rahatlıkla iğne geçiyor. Bu şekilde kapatıyoruz. Hiç plastik görünmeyecek şekilde işlemiş, örmüş oluyoruz. Biraz kısa bir ip geçirdim iğneye. Çünkü uzun ip taktığım zaman çekimlerde biraz zor oluyor. Şurada bakın başlayıp en kısa kenardan aşağı kadar devam eden ilk kutunun içine batıyoruz ve en son kutuya batıyoruz. Hatta şöyle yukarıda bırakayım ucunu. Gerçi bir şey fark etmiyor ama şuradaki bir alttaki kutucuktan çıkıyorum. Şimdi örmeye başlıyor. Yani işlemeye başlıyoruz. İçinde bulunduğumuz şu kutunun önündeki 1, 2, 3, 4. kutucuğa batıyoruz. Bu ip de bu şekilde duracak. Başlangıç ipi ucu. Sonra aynı ilmeğin içinden bir kere daha bir kareye 2 kere batıyoruz.
daha güzel kapatıyor. Plastik hiç gözükmüyor. Şimdi ip burada. Hemen yanındaki kareye ve düzelterek, bu şerit ip, o yüzden düzelterek, yani şerit düzgün dursun, kıvrılmadan işleyelim. Yine aynı kareye ve aynı ilmeğe düzelterek. Hemen yanındaki kareye, her kareye 2 kere batıyoruz. Daha geniş ip olsaydı bir kere de kapanırdı plastiğin görüntüsü, ama bu 2 kere batınca daha iyi kapattı. Şimdi yukarı doğru böyle gidiyoruz. Böyle bu şekilde öre öre gidelim. Buradaki karelere şimdi yatay örülecek. O yüzden önce dikey olanları, şu yatay olanları örelim, sonra dikey olarak örmeye devam ederiz. 1 2 3 dördüncüye atlıyorum. Şöyle arada kalan 3 tane olacak. 4 5, yani 1 2 3 4 5 kare üzerinden işleyeceğiz. Arada kalan 3 kare oluyor. Burada 3 kare kalıyor. Gene aynı şekilde 1 2 3 bırakıyoruz dördüncüye. Burada olduğu gibi. Düzeltiyoruz. Kıvrık olmasın, muntazam dursun. Gene aynı ilmeğin içine ikinci işlemeyi de yapıyoruz. Arada ipi çevirmekte fayda var. Şimdi yandakine, ama önce şu ipi bir çevireyim. İpi düzelttim. Şimdi devam ediyorum. Yan kareye geçtim. Bir kere daha. Çevirelim, düzeltelim. Diğer kareye ikinci işlemeyi de yaptım. Şimdi 3 kareyi ikişer kere işledim. Burada yaptığım gibi gene kare değiştirmeyi gene alt taraftan yapıyoruz. 1 2 3 tane atlıyorum. Dördüncüye gene aynı hizada olan karelere işliyoruz. Gene 1 2 3 dördüncüye bu şekilde. İpin düz olmasına dikkat ediyoruz. Bu şerit iplerde dikkat edilmesi gereken dikiş. Çünkü dönerek yaptığımız zaman işleme böyle muntazam güzel durmuyor. Bir yan tarafa geçiyorum. Gene aynı kutucukları takip ederek, ipi düzelterek ve şu alttan da elinizle şöyle tutun. Parmağınızla muntazam olur.
hafif çekiyorum. Tekrar bu şekilde dönük olmamasına dikkat ederek gene 1 2 3 atlıyorum. Dördüncü kareye aynı hizadan bir iki üç, dördüncü kare ve aynı hiza. Bir yana geçiyorum. Şimdi gene çantanın alt kısmından 1 2 3 dördüncü kareye buradan geçiyorum. Şuradan başladım. Buraya kadar devam ediyorum. Sonra dönüp şuradaki buna göre, hani bunlar yatay, şimdi dikey olanları örgüsünü yapacağım ve bu sırayı örmüş oluyorum. 1 2 3 4 5 6 dikine çalıştım. Ya da böyle bakarsak yatay. Şimdi bunun tam tersine çalışıyoruz. 1 2 3 4 5 kare üzerinden çalışıyoruz ama aradaki 3 kare bizim desenimizin boyutunu oluşturuyor. Gene 3 kare üzerinden çalışıyoruz. İpi şuradan aldım. 1 2 3 dördüncü. 1 2 3 ilmek üzerinden, kare üzerinden çalışacağız. Şuradaki işlediğimiz karenin içinden ipi alıyoruz. Aynı ilmekten çıkıyoruz. Gene aynı ilmeğe şimdi yanındaki kareye geçiyoruz. Diğer kareye bunu da düzelterek yapıyoruz. Dönmeden iplikler. Aynı kareden çıkıyoruz. İkinci işlemeyi de yapıyoruz aynı kareye. Bir sonrakine 3 kare yatay olarak çalıştık. Şimdi ipi gene buradan alıyorum çapraz olarak.
diğer desenin ilk karesine bunlar dönebiliyor. Çalışırken ara ara ipliği şöyle bir sallandırın, iğne ile birlikte çevirin ki açılsın, bu şekilde dönmesin, düz dursun. Tekrar aynı ilmeğin içine, yalnız ipin içinden değil, sadece karenin içinden geçiriyoruz. İpi bölmüyoruz, zaten geçmez, bayağı kalın olduğu için hem iğne hem iplik sadece ipi parçalar. Ona dikkat edelim. Aynen nasıl şu sırayı örerken yaptığımız gibi burayı da aynı şekilde dikkat ederek işliyoruz. Hep örme diyoruz. Ağzımız örmeye alışmış. Tekrar üçüncü ya da baştaki kareden alıyoruz. Diğer işlemenin hemen ilk karesinden içeri. Çevirelim. Düzeltelim. Çalışımı bu şekilde bir enine bir boyuna olarak işliyoruz. İpin dönmemesine dikkat ediyoruz. Gayet basit. Zaten hangi kareler arasında çalışacağımız da belli. Ben şimdi bunu aralarını işleye sıranın başına geleceğim. Şuraya kadar. Sonrasında tekrar bu tarafa geçip devam edeceğim. Yukarı aşağı yukarı aşağı aynı işlemeyi yapacağız. Şimdi başladığım noktaya geliyorum. Gene buradan çapraz olarak şöyle buradan ipi alıyorum. Diğer desenin hemen ilk karesine ipi bu şekilde bir düzeltin, tam çekmeden ve şöyle tutun elinizle düzgün olarak ve çekin. O zaten düz olarak yerine oturacak. Yine aynı kareden ipliği bölmeden boşluğa batarak devam ediyorum. Diğer kareden ipliği oturtmadan önce şöyle bir düzeltiyorum, bastırıyorum ve çekiyorum. Düz olarak oturuyor.
Şöyle bastırıyorum ve çekiyorum. Bir daha çevirmenize gerek kalmıyor ipi. Yine aynı boşluğa en son burayı ördüm. Başlangıç burasıydı. Şimdi burada enine gördüğümüzü yanına dikine olarak öreceğim. Dikine olarak olan deseni de enine olarak öreceğiz. 1, 2, 3 ama şurada. 1, 2, 3 şurada. Yine aynı kareden yana geçiyorum. Şöyle düzelterek çalışıyoruz. Bir daha dikine, enine olanlar dikine olarak deseni oluşturuyoruz. Sanki bir hasır örgü gibi. Şimdi şuradan gene çapraz alıyorum. 1, 2, 3, dördüncü kareye, yani bakın aynı hizada şuradaki hemen bir çapraz uzatıyorum ve şuradan devam ediyorum. Zaten nereye batacağınız çok açık gözüküyor.
Bu şekilde ipin düzgün olmasına da dikkat ederek devam ediyorum. Gayet basit bir desen. Çünkü daha zor bir desen işlemeye gerek yok. Kırçıllı, parlak bir ip olduğundan deseni çok fazla belli etmiyor zaten. Mümkün olduğu kadar sade desen kullandım. Devam ediyorum. Dönüşte dikey olanları yatay çalışarak buradaki gibi döneceğim. Aynı şekilde devam edeceğim ve şuraya kadar bu şekilde işledikten sonra şuradaki küçük küçük işlemeler yapacağız. Detayları var. Burada olduğu gibi. Sonra da onları çalışacağız. Ortadaki deseni tamamladım. Şimdi şu etrafındaki boşlukları dolduracağız. Görüldüğü gibi içinde hiç plastik görüntüsü kalmadı. Şimdi aynı şekilde yanları da kapatıyoruz. İp gene aşağı doğru alıyoruz. Hiç bu şekilde bırakmayın ipi. Böyle devam etmeyin. Hep bu şekilde çapraz olarak alın. Şimdi şuraya, buraya bir daha
Yine 2 kere. Her kareye 2 kere. Ve yine ipin düz olmasına dikkat ediyoruz. Şuradan iğneniz geçebiliyorsa buradan da alabilirsiniz. Yoksa yan tarafa da geçebiliriz. Şöyle birini şu küçük taraftan, birini yanındaki kareden, sonra gene aynı kareden, nasıl kolayınıza gelirse, nasıl ip karelerde muntazam duruyorsa o şekilde çalışın. Doğaçlama da yapabilirsiniz. Önemli olan işlemenin, desenin mantıklı ilerlemesi ve düzgün olması, iplerin dönmeden işlenmiş olması. Bunlar çantanın duruşunu güzelleştiriyor ve kaliteli oluyor. Çok küçük olan boşluklara batmayın. Düz geçin. Çünkü iğneyi geçireceğim derken plastiği kırabilirsiniz. Bu şekilde aynı hizadan devam ediyorum. Buralarda daha da büyüyecek tabii ki. İşleme daha iri duracak. Şurada gözüken boşlukları ve şurası ekleme yeri, en kenar kareler, buralara bu sefer tığ ile örgü yapacağız. Şimdi ben bunu bu şekilde bütün etrafını işleyerek tamamlıyorum. Şu görünen boşluklara, şu iki kenara tığ örgüsü yapacağız. Ondan önce genişlik parçası vardı, yan duvar parçası. Şuradan başladım. Aynı burada olduğu gibi şu kutucuklardan en kenar kutucuklara bu şekilde işledim. Şuradan başladım. Şurası orta kare. Buradan buraya, en dış kareye işleyerek şöyle döndüm. Tekrar gene bu şekilde ortadan kenar kutucuklara bu şekilde gene her kutucuğa iki kere doluyoruz ipi. Şuradaki bir kere doluyoruz şunlara. Yeterli oluyor.
2 kere dolayınca fazla oluyor çünkü. Ve bitti. Bakın gayet güzel. Şimdi burada boşluklara, şu boşluklara yapacağımız tığ örgüsünü aynı şekilde gene bunun hem kenar hem orta boşluklarına da öreceğiz ve şu kenarlar birbirine birleşecek. Herhangi bir kareden şöyle ipi bu şekilde altta tutuyoruz. Her kareye batarak şöyle alıyoruz tığla. İçinden geçiriyoruz. Yani kaydırma ilmeği gibi. Buradan alıyorum. İlmek kaydırarak her ilmeğe, her kutucuğa bir ilmek. Hem bir desen kazandırıyoruz çantaya, hem de plastiği gayet güzel kapatıyoruz. Bunu deseni işlerkenki gibi kapatabilirdik ama sadece bunu tercih ettim. Siz gene iğneyle işlemeye devam edebilirsiniz. İsterseniz de tığla kapatabilirsiniz bu araları. İkisi de güzel oluyor. Şimdi bu boşlukları kapatacağım. Sonra kenar kutuları aynı şekilde örerek kapatacağım. Bu şekilde kenarları ve en kenardaki kutucukları tığ örgüyle kapattım. Hiçbir şekilde plastik görünmüyor. Burada da aynı çalışmayı yaptım. Şurada görünen örgü desen burada da olduğu için bir bütünlük sağladı. Hem kenarda hem ortada. Gayet güzel. Plastik kapandı. Hiçbir şekilde görünmüyor. Geniş taraf çantanın, daha dar olan kapak. Bu çantanın ön kısmı ve bu parçayı da yanlara dikiyoruz. Nasıl dikiyoruz? Şurada tığ örgü yaptığımız karelerin içine batıyoruz. Zaten baya bir açıklık var. Her kareye batarak karşılığına gelecek olan ilmekleri birbirine dikiyoruz. Şöyle sıfırdan başlıyoruz. Aynı hizaya getiriyoruz ve birebir tam karşılığına gelen ilmeklere buradaki genişlik parçasını takıyoruz. Bu parçayı ikiye katladım. Tam ortaya 2 tane işaret iğnesi koydum. Çantanın ortası da burası. 1 2 3 desen 1 2 3. Şurası ortası. İki ortayı birleştirdim. Dikiş yaparken tam karşılığına dikebilmek için bunları da böyle karşı karşıya getirerek şuradan sıfırlıyoruz. Yan ilmeklerinden dikiyoruz. Gene her kutuya, boşluğa 2 kere doluyorum ipi.
şuradaki tığ örgünün hemen dibine boşluğa batıyoruz. Her kutucuğa 2 kere doluyorum. İpin içinden geçmemeye çalışıyoruz. Yine plastik hiç görünmüyor bu şekilde. Plastiği örgüyle, işlemeyle ipin desenin içine hapsetmiş oluyoruz. İsterseniz astar yapın, isterseniz yapmayın. Formu bozulmuyor. Bu şekilde her kutucuğa 2 kere batarak birleştiriyorum. Çantayı birleştirdim. Şu kenarlarda plastik görüntüsü vardı. Aynı şekilde buralarda da vardı. Ben bunu gene şuradaki karelere batarak kapattım. Gene her kareye 2 kere ipi dolayarak plastik görünümünü tamamen kapattım. Çantanın hiçbir tarafında plastik görüntü kalmadı. Tamamen kapandı. Sap için şu metal aparatları dikmiştim ama çıkarttım. Hoşuma gitmedi. Hoş durmadı. Ama bu çıt çıt güzel oldu. Herhangi bir kilit göstermek istemedim. Çantanın zaten duruşu çok zarif. Bunu bozmak istemedim. Şimdi çantanın sapını hazırlıyoruz. Gene 3,5 milim tığ kullanıyorum. Bu sağlam zincirler, yani çanta sapı için hazırlanan zincirlerden kullanıyorum. Elimde beyazı vardı. Siyah daha iyi durur diye düşünüyorum ama zaten çok fazla gözükmeyeceği için ve içinde de zaten beyaz pırıltıları, simleri olduğu için kötü duracağını sanmıyorum. Şimdi her zincirin içine 3 kere sık iğne ördüm. 3 sık iğne ile şimdi zincirin diğer tarafına dönüyorum. Ve gene her zincire 3 sık iğne. Çanta sapını örüp bitirdikten sonra şu yan kısımlara diktim. Ördüğüm tarafı dışta bıraktım. Şurada. Ve çantanın şuradaki yuvarlak olan ve üzerinde şöyle örgü olarak kapattığımız şu parçanın üzerindeki 3 tane dikişin altındaki o karelere birleştirdim. 3 kareye 3 dikişle birleştirdim. Üzerinden bir kere daha geçip sağlamlaştırdım. Gayet güzel, sağlam bir sap oldu. Bir ya da 2 ucunla tutturmayın. Güzel durmuyor. Mutlaka 3 ilmek üzerinden bu şekilde sabitleyin. Ben çok beğendim. Formu da bozulmuyor. Öyle kalıyor içindeki plastik sayesinde ve plastiği de hiç görünmüyor. Pırıl pırıl ve özellikle gece pırıl pırıl bir çanta.
hem gündüz hem gece kullanılabilecek zarif bir çanta olduğunu düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Gene benim çok beğendiğim modellerden oldu gerçekten. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıklı kalın.